Merhaba, ben Cüneyt Altunay, kulak burun boğaz uzmanıyım. Özel Ege Şehir Hastanesi Uyku Merkezi sorumlusuyum. Size bugün uyku apnesinden bahsetmek istiyorum. Çok kısaca önce uykuyu tanımlamak istiyorum. Uyku, çevreyle olan iletişimin geçici süreyle kesilmesidir. Bu anlamda uykunun tüm yaşamımızın uyku 1/3'ünü kapsar ve bize fiziksel ve ruhsal anlamda yaşamın zorluklarıyla mücadele gücü verir. Birçok yaşamsal hastalığın temelinde uykudaki bazı rahatsızlıkların etkisi vardır. Uyku apnesini tanımlamak istersek, uykuda soluk durması belli bir süre ve kriterlere uygun şekilde soluk durmasına uyku apnesi diyoruz. Uyku apneli olan bir hastada temel şikayetler yaşamı paylaştığı kişilerce, yakın çevresiyle tanıklı bir uykuda soluk durması olması, gündüz yorgunluğu olması ve gündüz uykuya eğilim olması. Bu anlamda yaşam kalitesinin düşmesi. Eğer bir kişi çevresi tarafından gece çok horluyorsun, soluğun ara sıra duruyor, gündüz de sanki hiç uyumamış gibi kendisini hissediyor ise mutlaka uykuyla ilgili bir hekime başvurmalıdır. Biz Özel Ege Şehir Hastanesi olarak uyku merkezimizde ilgili bütün branşları barındırıyoruz. Kulak, burun, boğaz, göğüs, nöroloji, gerektiğinde psikiyatri, diyetisyenimiz ve diğer ikincil branşlar hepsiyle bir ekip halinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda bize başvuran bu yakınmaları olan hastanın ayrıntılı bir muayenesi merkezimizde yapılıyor. Üst solunum yollarında tıkanıklık varsa bunlar tıbbi ya da cerrahi olarak çözümleniyor. Ardından tüm dünyada uyku apnesi, uykuda soluk durması hastalığının altın standardı olan uyku testi hastanemizde yapılıyor. Biz hastalarımızı hastanemizde bu amaçla bir gece misafir ediyoruz. Yaşamsal uykudaki bütün aktivitelerimiz, kalp, beyin, akciğerler, gözler, kaslar hepsinin kaydını bu yatış süresince yapıyoruz. Bu test uzman ekiplerce yorumlanıyor. Ardından hastalığın boyutuna göre yine tıbbi cerrahi tedavi ya da bu hastalıkta uygun kişilerde tüm dünyada yine çok önemli bir tedavi edici araç olan pozitif basınçlı cihazlar, PAP cihazları öneriyoruz. Ağır düzeydeki, orta ağır düzeydeki uyku apnesi hastalarında bu cihazlardan hangisi uygun diye ikinci bir uyku testi daha yapıyoruz. Hastalarımız bu aşamada uykusunu PAP cihazlarıyla geçiriyor ve soluk durmasının sayısı, ertesi günkü yorgunluğu, dinçliği bunları değerlendirerek uygun pozitif basınçlı cihazı, PAP cihazı da öneriyoruz. Dış merkezlerden gelen sadece uyku testi amaçlı hastalara da aynı ekip anlayışıyla hizmet veriyoruz. Sizle paylaşmak istediğimiz en önemli konu uyku apnesi yaşamsaldır. Mutlaka ilgili, konusunda yetkin, deneyimli hekimlere ve merkezlere başvurunuz.